Arkadaşlar merhaba, ben Osman Balaban. Yaklaşık 15 senedir grafik tasarım işleriyle uğraşıyorum. Biliyorsunuz kanalım yaklaşık 1-1,5 senedir var. Videolarımı takip ediyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Umarım bu videoda hoşunuza gider ve kanalıma yeni gelen arkadaşlar da abone olmaya devam eder. Konumuza geri dönelim isterseniz. Konumuz Adobe programları neden bıraktım? Evet, bunu size duyurmaktan çok memnunum. Çünkü Adobe biliyorsunuz günümüzde tamamen grafik tasarım anlamında bir tekel halini almış durumda ve diğer bütün rakipleriyle aralarında dağlar kadar bir fark var. Herkes mecburen Adobe programlarını kullanıyor. Tabii ki bunun avantajları da var ama bir yandan da dezavantajları var. Peki Adobe'nin avantajı neydi? Adobe'nin avantajı, abone olduğunuzda size grafik tasarım, web tasarım, UI, UX, design tasarımları, hani her türlü tasarımla ilgili programları size sunuyordu. Biz bunların hepsini kullanıyor muyuz? Hayır, kullanmıyoruz. Özellikle bizim grafik tasarımcıların kullandıkları programın başına ne geliyor? Photoshop geliyor, Illustrator geliyor, InDesign geliyor, Acrobat PDF geliyor ve açıkçası diğerleri Lightroom falan derken bunlar biraz daha fotoğrafla ilgilenenler için ve diğerlerini çoğunlukla kullanmıyoruz. Evet, UI UX design bizim de öğrenmemiz gereken bir şey. Artık onu da biraz kurcalıyoruz. Kullandığımız başka ne var? Kurgu üzerine olabilir. Premiere, After Effects. Evet, bunları da kullanıyoruz ama Adobe'nin Türkiye şartlarındaki sunduğu fiyatlar, ajansları dışarıda bırakıyorum ama genelde hepimize tahminim biraz pahalı geliyor olabilir. Öğrenci versiyonları var ama bireysel olarak çalışan freelance tasarımcılar için aylık bu bedeller zaman zaman çok yükseliyor ve kampanyaları yakalayamıyorsanız bir külfet haline alıyor. Videonun başlığına dönersem, Adobe programlarını niye bıraktığıma dönersem, Adobe programına bu abonelik tarzı, abonelik yöntemi yüzünden bıraktım. 2, fiyat politikasından dolayı bıraktım. 3, Adobe'nin diğer programlarını çok da kullanmadığımı fark ettim. En fazla kullandığım 5 program var. Bu 5 program içinde bu kadar her ay belli bir bedel ödemek benim açıkçası uzun zamandır canımı sıkan bir konuydu ve birçok tasarımcı da tahminim benim gibi düşünüyor diye biliyorum da, hatta öyle söyleyeyim. Peki Adobe size daha önceden ne yapıyordu? Aslında Adobe'nin daha önceki sistemi de güzeldi. Yani iki türlü sistem sunsalardı bize daha iyi olabilirdi. Bir kere daha önce InDesign CS6 versiyonları mesela biz bunları satın alıyorduk ve bu ömür boyuydu. Hani öyle söyleyeyim size, yıllık abonelik diye bir şey yoktu. Güncelleme gelince alıyordunuz. Ama Adobe bunları tamamen kaldırdı. Ben zaman içerisinde Adobe alternatif olabilecek programlar bulabilir miyim diye düşünüyordum ama bulamıyordum. Özellikle benim için süreli yayın, çok sayfalı tasarım ve bunları baskıya gönderme durumlarında InDesign ve Acrobat PDF çok işimi görüyor ve işimi kolaylaştıran programlarda olduğu için Adobe'den vazgeçemiyordum. Peki şimdi nasıl vazgeçtim? Evet, aslında belki de bir risk aldık ama gerekirse geri dönerim diye düşündüm açıkçası. Adobe'nin üyeliği benim Mart ayında bitmişti ve yeni bir kampanya fiyatı sunmamışlardı o zaman. Şu anki fiyatları 300 liraların üzerinde, tahminim 370 lira falan o civarlarda olması lazım. Kampanyalı fiyatı yakalayamıyorsanız aylık bir bedel olarak 370 lira civarındaki bir bedel. Freelance bir tasarımcı için açıkçası yüksek bir bedel. O yüzden alternatif ne olabilir derken karşıma Affinity'nin programları çıktı. Affinity Designer, Photo ve Publisher. Ben uzun zamandır Designer ve Photo programlarını biliyordum ama Publisher versiyonu beta sürümüydü ve hani çok eksiği vardı. Ama Publisher'ın da Pro versiyonu, normal sektörel için kullanım versiyonu ortaya çıkınca ya denemekten ne çıkar diye düşündüm. Bir süre test ettim, baktım. Evet, hakikaten InDesign'ın yerini alabilecek ya da InDesign kadar işimi görebilecek. Bazı hala eksik özellikler olmasına rağmen şu ana kadar InDesign'da yaptığım her şeyi Affinity'de yapabiliyorum. En azından bunu söyleyebilirim size. Evet, Adobe'yi ben bıraktım. Mart ayında en son aboneliğimi yenilemedim ve yeni bir programa yani yeni bir Adobe üyeliği gerçekleştirmedim, yenilemedim ve şu an için Affinity Designer, Photo ve Publisher programlarını kullanıyorum. Memnun muyum? Evet, memnunum. Bu programlara geçmekten mutlu muyum? Evet, mutluyum. Yeni programlara geçmenin zorluğu hepimizde var. İnsanlar alışkın olduğu şeyleri bırakamıyor. Bunun da farkındayım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bu sektöre ilk girdiğimde
Yani 2002 yıllarında falan diyeyim, ben üniversite okurken ilk tanıştık. Biz sayfa tasarım programı olarak Quark Express kullanıyorduk. Bir de Photoshop kullanıyorduk. O zaman Illustrator da yok. Peki Illustrator'ın yerine ne vardı? Freehand vardı. Biz özellikle gazete tasarımı ve dergi tasarımı için çoğunlukla Quark Express ve Photoshop'la işlerimizi halledip öyle işleri baskıya gönderiyorduk. PDF'e çeviriyorduk tabii ki, ya da PS dediğimiz bir çıkış vardı. EPS formatında çıkış vardı. Yani o tarz çıkışlarla işimizi hallediyorduk. Quark Express'i çok uzun yıllar kullanmış. 4-5 sene kullandık ama sonradan InDesign çıktı. Ve InDesign onun yerini aldı. Ve neden yerini aldı? Çünkü Adobe'nin çıkardığı bir programdı ve Photoshop'la çok uyumluydu. O dönem devrim denilebilecek yeni özellikler getirilmişti program içerisinde, çok basitlikler. O yüzden herkes, neredeyse sektörde bildiğiniz yayınların hepsi oraya kaydı. Quark Express'ten InDesign'a geçiş videoları bile yapıldı zamanda, eğitimleri verildi. Adobe bu konuda tekel olmaya o zaman başlamıştı. Freehand'i de satın aldı. Kendisi vektör olarak rakip olacak bir programı da tamamen yeni versiyonlarını çıkarmayarak 11MX versiyonunu da bıraktı ve ondan sonra Illustrator üzerinden devam ettirdi herkesi. Evet, biz bundan memnun muyduk? Tabii ki memnunduk. Neden memnunduk? Uzun yıllardır, yaklaşık son 10 senedir devamlı Adobe programları kullanıyoruz ve bir arayüzü var. Ona alışmışız. Hangi menünün nerede olduğunu biliyorsunuz ve yani gözü kapalı her şekilde onu yapabiliyorsunuz. İhtiyaca yönelik uygulamalar ama Adobe'de son zamanlar, son birkaç senedir abonelik sistemine geçmesinden sonra sıkıntılar başladı. Nasıl sıkıntılar başladı? Türkiye şartlarında dolar bazlı doların da bu kadar yükselmesi nedeniyle, açıkçası belki yurt dışı için bu o kadar geçerli değil ama Türkiye'de doların yüksek olduğu ülkelerde de diyelim, insanları zorlamaya başladı bu ücret. Her ay ve çünkü bir defa vermiyorsunuz, her ay bir ücret vermek zorunda kalıyorsunuz. Eskiye nazaran pahalı gelmeye başladı. Alternatifler olabilir mi bakılmaya başlandı. Yurt dışında zaten bu tarz alternatifler çıkmaya başlamıştı. Mesela Affinity Designer dediğimiz program Illustrator'un alternatif olarak çıktı ve son birkaç senede aslında yayılıyor ve yaygın. Yanında Affinity Photo deyip Photoshop'un yani alternatif olarak bir programda çıkardı Affinity firması ve ikisi de gayet başarılı oldu gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Bunların bir de iPad versiyonları için özel programlar diye kendi sitelerinde de görebilirsiniz, satışları var ve en sonunda Publisher. Benim en çok beklediğim. Ben InDesign çok kullanıyorum. InDesign'la süreli yayın yapıyorum, kitap yapıyorum, dergi yapıyorum, broşür tasarlıyorum. Yani çok sayfalı tasarım. Gazete artık yapmıyoruz ama gazete çok yaptım. Dergi özellikle ve katalog. Çok sayfalı tasarımda InDesign hepimizin işini görüyordu açıkçası ve PDF'e çok kolay çevrim yapılıyordu. Ama gelin görün ki Adobe'nin bu fiyat politikasına kızdım mı diyelim, yıllarda devam eden bu fiyat politikasına, en sonunda artık dedim bir yerden başlamak lazım ve Mart ayında üyeliğimi yenilemedim. Peki ne yapacaktım? Dedim Affinity'yi denemek istiyorum. Affinity'yi denemeye başladım. Adobe'yi bıraktıktan sonra Affinity'ye geçtim. Size burada tavsiye edebileceğim şey şu. Affinity mesela ben hemen satın alıp denemek istedim. Peki neden? Fiyatları çok uygundu. Yani size şimdi söyleyeyim, yani benim aldığım dönemdeki fiyatlar hala galiba geçerli. Yani burada bir de şunu da belirteyim. Herhangi bir affiliate falan yapmıyorum. Linklerini de bırakacağım ama herhangi bir şekilde bunlardan bir kazancım da yok. Hani öyle düşünmeyin. Yani herhangi bir ürünü pazarlıyormuşum gibi bir durum da yok. Bu tamamen kişisel memnuniyetten dolayı duyurmak istediğim bir durum. Affinity özellikle bir de illa satın almak zorunda da değilsiniz. Çünkü 90 gün gibi bir deneme versiyonu sunuyor size. Ben denemesini indirip kurmadım ama 90 gün hakikaten uzun bir zaman ve tamamen programı her şeyini deneyebileceğiniz, görebileceğiniz bir program ve sonunda da memnun olursanız devam edebileceğiniz bir sistem getirmişler. Açıkçası kullanıcı memnuniyeti üzerine gidiyorlar gördüğüm kadarıyla. Çünkü fark yaratmak zorundalar. Adobe'nin tekelini kırmak istiyorlarsa bu yönde ilerlemede aslında doğru bir pazarlama türü diyelim. 90 gün deneme sürümü olması bir avantaj. Onu söyleyelim. Benim aldığım dönemde Mart ayı sonlarında fiyatları 160 lira ya da 170 lira gibi bir şeydi program başına. Yani Publisher'ı, Designer'ı ve fotoyu üçüne ayrı ayrı diyelim
bir program 170 lira civarında. Yani ortalama 540 lira gibi bir yıllık da değil, pardon. Bunu bir defa veriyorsunuz. Evet. Şaşırıyorum Adobe'yi düşününce. Evet, bu programları alınca ömür boyu kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. En büyük özelliği bu. Bir kere alıp kenara koyup hani ne olacak ki de diyebilirsiniz ki ödeyeceğiniz ücret bir defaya mahsus. Düşünün. Mesela sadece Designer versiyonunu aldınız. Bu Illustrator, vektörel çizim yapanlar üzerine bir program. Bir kere alıyorsunuz, 170 lira veriyorsunuz ve bir daha para vermiyorsunuz. Şu anki yöntemleri bu ve ömür boyu kullanım, ömür boyu güncelleme veriyorlar. Ve bu beni çok cezbetmişti. En büyük şeylerinden biri bu. Şöyle bir durum var. 90 günlük deneme sürümleri var. İstiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. 3 ay hakikaten çok uzun bir zaman. Fiyatları çok yüksek tutmamışlar ve Mart ayından beri galiba bir %50 indirim kampanyası uyguluyorlar ve hakikaten memnuniyet verici bir durum bu. Bence en azından bir deneme versiyonu kurup bilgisayarlarınıza deneyin. Hem Mac hem PC versiyonları var. Tablet için ayrı versiyonları var. Hepsini deneyebilirsiniz. Yani aklınıza bulunsun. Peki bu süre, yani ben yaklaşık Mart sonu diyelim. Nisan, Mayıs, Haziran ayındayız. Yaklaşık 3 ay diyelim. 2,5-3 aydır kullanıyorum. Peki bu zaman zarfında bu programlarda neler yaptım? Memnun muyum? Evet, bu zaman zarfında süreli yayın da yaptım. Yani çok sayfalı tasarım da yaptım. Süreli yayın dediğim bir dergi var, hazırladım. O dergiyi de hazırladım. Bunun içerisinde ikon tasarımımı yaptım. Evet, ikon tasarımı da yapılabiliyor. Ne bileyim, broşür tasarımı, afiş tasarımı, poster tasarımı, Photoshop'taki kullandığımız retouch özellikleri, ne bileyim, fotoğraflar, renk, ışık ayarları, bunlar da yapılabiliyor. Bunların hepsini kullandım. Yani şu an çok, mesela şöyle diyeyim, mesela Lightroom efektleri belki burada yok ama Lightroom'un yakın fotoğraf üzerinde efektler verebileceğiniz durumlar var. Illustrator'da alternatif olan Designer versiyonunda vektör olarak çok güzel çizim araçları var. Publisher versiyonunda çok sayfalı tasarıma yönelik her türlü özellik var. Yani demem o ki Affinity bir İngiliz firmasıymış. Sonradan satın alıp aldıktan sonra biraz firmayı da inceledim. Bir İngiliz firması ve şu ana kadar izlediğim, yani kendilerine tanıttıkları videolara baktım. Dünya üzerinde 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşmışlar. Yani oldukça hızlı büyüyorlar. Bu güncellemeler devamlı geliyor. Anlattıklarına bakılırsa her sene yeni bir özellik, çok önemli bir özellik getiriyorlar. Mesela size hepimizin hoşuna gidebileceği özelliği bahsedeyim. Mesela Publisher versiyonunu kurduk bilgisayarımıza. Elimizde InDesign dokümanları var. InDesign dokümanlarını, yani arşiv modunda, IDML modunda kaydettiğimizde Affinity Publisher'da InDesign dokümanlarını açabiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Hani eskiden yaptığınız çalışmalara rahatlıkla Affinity içerisinde de ulaşabiliyorsunuz. İşte bu en büyük özelliklerinden biri. Peki Illustrator ve PSD versiyonlarını açabiliyor muyuz? Mesela Affinity Photo'da PSD versiyonlarını editleyebilecek şekilde de açabiliyorsunuz. Photoshop'ta yaptığınız, üzerine text koyduğunuz, metin eklediğiniz versiyonları Affinity Photo'da da açabiliyorsunuz. Üstelik PSD olarak da kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra Photoshop'ta da kullanma imkanı yaratabiliyorsunuz. Bunlar programlar arası geçişlerde çok önemli özellikler. Hani eskiden biz Adobe'nin rakip programlarında yaptığımız şeyleri Adobe'nin içerisinde açamıyorduk. Çok zordu. Ek bir şeyler satın almak zorunda kalıyordunuz. Ama Affinity buna direkt çözüm sağlamış. InDesign'in IDML versiyonlarında kendi programlarında, eğer fontu yüklüyse, fotoğrafın yeri belliyse falan sorunsuz açıyor. Bazen ufak tefek kaymalar yakaladım ama onlar hiçbir problem değil. Publisher'ın içerisinde master sayfa özellikleri var. Çok sayfa açabiliyorsunuz. Yatay, dikey sayfalar açabiliyorsunuz. Renk ayarı, swatch paneli var. Swatch paneli çok sevmedim açıkçası. Alışkanlıktan dolayı galiba ama Pantone renkleri var. Ve en önemli özellik, Adobe'nin doğru PDF, baskı PDF üretme seçeneği de var. Zaten Publisher'ı seçmemin nedeni daha önce kullanmamamın ve şimdi kullanmam. Beta versiyonunda bu yoktu çünkü. Normal versiyonda, Pro versiyonunda çıkarttıklarında gördüm ki Acrobat PDF, yani baskı PDF'i üretmede doğru PDF de üretebiliyorsunuz. Ben Adobe'nin genelde X3 versiyonunu kullanıyorum. Daha önce size bahsetmiştim, başka bir PDF, yani InDesign'dan doğru PDF çıkarma, baskı PDF oluşturmada aynı PDF özelliklerini
bu Publisher içerisinden de PDF yapabiliyorsunuz. Illustrator'ın alternatifi olan Designer versiyonunda AI dosyalarını, AI uzantılı, Illustrator uzantılı dosyaları açabiliyorsunuz. SVG formatını zaten açabiliyorsunuz. Bunu InDesign içerisinde de SVG'leri açabiliyorsunuz. Photoshop deseniz foto versiyonu, Affinity Photo'da bütün PSD dosyalarını açabiliyorsunuz. Mesela aklınızda şu olabilir. Peki mockup'ları kullanabiliyor muyuz? Evet, mockup'ları da kullanabiliyorsunuz. İşte hani size zorluk getirmiyor. Program tamamen Photoshop'ta ne varsa bende de kullanabilirsin diyor. Peki bunun için aylık bir ücret mi istiyor? Hayır. Bir defaya mahsus sizden bir ücret istiyor ve ömür boyu bunu kullanma şansı sunuyor size. Yani burada tamamen kullanıcıyı düşünerek yapılan bir şey ve bence çok doğru hareket ediliyor. Bu Türkiye'de de yaygınlaşırsa emin olun fenomen bir program haline de gelebilir Affinity bir anda. Ama Affinity ile ilgili, Affinity Photo Designer ve Publisher ile ilgili Türkçe olarak çok bir kaynak yok gördüğüm kadarıyla. Yeni zaten ortaya çıkan bir program olduğu için ben de elimden geldiğince şimdi kullanmaya da başladığımda size bu programla ilgili nasıl yapılır videoları çekip koyacağım. Kısacası ben şu an için memnunum. Bir, ekonomik maliyet. İki, Adobe'de kaydettiğim dosya formatlarındaki programları Affinity içerisindeki programlarda da açılabilir olması işimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca mesela Affinity Photo'da İşte daha önce dediğim gibi PSD olarak kaydedebilirsin. Illustrator'ın alternatif olan Designer'da EPS kaydetme imkanı veriyor size. Kendi tabi formatı var, onu kaydedebiliyorsunuz. PDF yapabiliyorsunuz. JPEG yapıyorsunuz, SVG yapıyorsunuz. Her türlü işinize yarayacak ve diğer programlarda da açabileceğiniz daha sonradan bu imkanı da sunuyor. Publisher'da bu InDesign versiyonu kaydetme diye bir şey yok ama PDF olarak kaydettiğinizde zaten işinizi görüyor. 3 aylık bir deneme sürümü sunması çok çok önemli ve hiçbir yerde görmedim 3 ay gibi bir deneme sürümü genelde yok. En fazla 1 ay taş çatlasın. 3 ay hakikaten şu an için çok iyi. Pandemi sürecinde %50 indirim yapmışlar fiyata. Bu da çok önemli. Herhangi bir falsasını görmedim. Programda çok da yer kaplamıyor. Adobe'nin programları kullanırken biliyorsunuz bayağı bir gigabyte boyutunda yer ayırmamız gerekiyor bilgisayarda. Bunlar o kadar da yüklü de değil. Şu ana kadar olumlu. Olumsuz özellikleri var mı deseniz açıkçası çok da karşılaşmadım. Bir tek Publisher'da şeyle de karşılaştım. Publisher'da otomatik Word'den dipnotu çekmiyor. Dipnotlu işler yapıyorsanız bu canınızı sıkacaktır. Hani şimdiden onu söyleyeyim. Tarih kitabı yapıyorsunuzdur, bir akademik kitap yapıyorsunuzdur. O zaman can sıkıcı olabiliyor ama onun dışında belki bu yeni güncelleme seneye gelebilir. Belki yazın gelir, bilmiyorum. Hani bu yeni güncellemelerle beraber belki o sorunu da çözerler. Çünkü kendiniz ekleyebiliyorsunuz ama dokümandaki Word'den otomatik onu çekmiyor. O biraz canımı sıkmıştı. Benim de bir hazırladığım bir dergide bir 3-5 tane dipnot olayı vardı. O dipnot olayı da işte biraz beni uğraştırmıştı ama yine de kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. En azından öyle çözüm sağlayabiliyorsunuz. Onu da çözerlerse inanın başka hiçbir problemi yok Publisher'ın. Çünkü her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Hani bunu kendiniz denediğinizde göreceksiniz. Ben hani çok da videoyu uzatmamak adına bugün işte Adobe'den neden vazgeçtiğimi, yeni programa neden geçtim anlatmaya çalıştım size. En büyük sebebi dediğim gibi ücret politikası, fiyat politikası, abonelik modeli artı bu yeni çıkan Affinity serisi Photo Designer ve Publisher programlarının hakikaten iyi bir alternatif olması. Çünkü çok ücretsiz versiyon program, free versiyon programlar görüyoruz. Bunlar işimizi görmüyor ama bu programlar hakikaten bir iş baskıya hazırlıyorsanız, web için de olabilir. Hani bunlar buralarda web için tasarımlar yapıyorsanız, mesela Illustrator içerisinde ikonlar tasarlıyorsanız, Photoshop içerisinde bir şeyler düzenliyorsanız aynı şeyler Photo ve Designer versiyonlarında da yapabiliyorsunuz. Kısacası hani işte ücret politikası, abonelik modeli ve hakikaten iyi bir alternatif olması benim bu programlara geçişimi sağladı. İleride ne olur bilmiyorum. Belki de daha sonra size şöyle bir videoda çekebilirim. Bir bakarsın 3-5 ay sonra Adobe'ye neden geri döndüm videosu olabilir mi? Umarım olmaz. Bunlar işimi görebilir. Peki After Effects ve Premiere Pro ile ilgili ne yapacağız? Çünkü hepimiz artık bunları da kullanmak zorundayız gibi duruyor. Bir grafik tasarımcıdan, çünkü bunlar da beklenmeye başlandı. Bir yere girip çalıştığınızda sosyal medya için görseller hazırlıyorsunuz. Bunları video olarak istiyorlar falan. Ben de After Effects'te kendimi yeni bir şeyler öğrenmek diye zorlarken bıraktım. Çünkü Adobe'ye bırakınca onları da bıraktım. Açıkçası Premiere'in yerine hani bir video kurgularken OpenShot programını kullanıyorum. Orada da belli özellikler var ama After Effects için bir şey diyemiyorum şu an. Dediğim gibi Affinity'yi mutlaka bir deneme versiyonuna indirin ve kullanmaya çalışın. Ve hem ekonomik olarak sizi sarsmayacak hem de hakikaten
işinizi görecek grafik tasarım programı derseniz Affinity'nin bu 3 serisini mutlaka deneyin. Gerekirse de hani beğenirseniz de satın alın derim. Ben linkleri aşağıya bırakacağım. Açıklamada görebileceksiniz. Dediğim gibi bu asla bir ürün pazarlamaya da affiliate şey değil. Tamamen memnun olduğum için bahsettiğim bir programlar serisi. Evet, ben Adobe'yi bıraktım. Ve Adobe'yi bırakmaktan şu an memnunum. Adobe'nin grafik tasarımla ilgili programlarını kullanıyordum. Ama şu an Affinity'nin Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher programını kullanmaktan da çok memnunum. İyi bir alternatif ve kendini devamlı geliştiren, güncelleyen programlara sahipler. Şiddetle tavsiye ederim ve göreceksiniz ki eğer bu şekilde devam ederlerse, abonelikleri böyle ömür boyu bir kere tek satın almalık yaparlarsa, bunda kararlı olarak dururlarsa Adobe'nin de tekeli kırılacaktır. En azından rekabet doğacaktır. Bu da biz tüketicilere, bu ürünleri kullananlara olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz likelamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.